Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Kanalıma başlamadan önce beğenerek, paylaşarak hiçbir ücret ödemeden bana katkıda bulunabilir, hatta abone bile olabilirsiniz sevgili YouTube sever arkadaşlar. Bugün sizlere seyirci yorumlarından gelen istek üzerine ailecek izleyebileceğiniz nefis doğa manzaraları ile dolu ve bolca hayvan sevgisi içeren çiçek gibi filmler getirdim sevgili arkadaşlar. Eğer siz de incelememi istediğiniz film veya hangi türden film olsun istiyorsanız lütfen yorum kısmına belirtiniz. Bu arada sevgili dostlar, izlediğiniz her 4 ila 5 dakikalık bu içeriklerin arkasında inanın çok ciddi emek, araştırma ve planlama, saatler alan montaj, kesme ve biçme emeği var. Bilmenizi isterim. Onun için bu çorbada benim de tuzum olsun diyorsanız abone olarak bana katkıda bulunmuş olursunuz diyor. İlk sıradaki filmimize geçiyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Spread Your Wings. Yayın tarihi 9 Ekim 2019 Fransa yapımı olan bu filmin yönetmeni Nicolas Vanier'dir arkadaşlar. Filmin müziğin bestecisi Armand Amar. Kostüm tasarımını ise Adelaide Gosselin. Senaryosunu Nicolas Vanier, Christian Molek, Liliu Fogli, Mathieu Petit yapmıştır. Bu harika filmin IMDb puanı 7.3'tür. Filmimiz vahşi kazların türlerin devam edebilmesi için onlara yeni bir uçma rotası öğretmeye kararlı bir adamı ve oğlunu konu alıyor. Annesiyle şehirde kalan akıllı telefon ve internet düşkünü gencimizin yolu kırsaldaki babasının evine düşüyor ve işte o andan sonra işler çok farklı bir hal alıyor. Öncelikle içinde hayvanların olduğu bol doğa manzaralı çiçek gibi filmlere ilginiz varsa bir hafta sonu şöyle koltuğunuza kurulup bu filmi izleyin derim. Tabii Fransız filmi olmasının etkisinden olacak ki filmin bazı yerlerinde gerekli sıcaklığı maalesef bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ama bence bu filmi kötü yapan bir etken değil. Seyir keyfi yüksek, biraz da çılgın bir film arkadaşlar. Macera aksiyon türündeki filmimizin süresi 1 saat 53 dakika. Bir diğer çiçek gibi olan filmimiz ise Togo. 2019 yapım yılı olan dram türünde olan bu film 1 saat 54 dakikadır. IMDb puanı 10 üzerinden 8 olan bu filmin konusu kasabayı etkisi altına alan salgının tedavi edilmesi için zorlu bir yolculuğa çıkan bir adam ve köpeğin hikayesini ele alıyor. Ölümcül bir salgın Alaska'nın Nome kasabasını etkisi altına almıştır. Tek tedavi imkanı ise 600 mil ötedeki kasabadadır. Kasaba halkı serumun getirilebilmesi için köpek eğitmeni olan Leonard'dan yardım ister. Leonard ve yaşlı Sibirya kurdu Togo, serumun bulunduğu kasabaya doğru yola çıktıklarında korkunç bir fırtınayla karşılaşırlar. Eksi 70 dereceye kadar inen bu soğuk havada Leonard ve Togo'nun büyük bir yaşam mücadelesi verdiği bu film hakkında daha fazla detay vermiyor, filmin heyecanına sizleri de ortak ediyoruz arkadaşlar. Yönetmeni Ericson Core, yapım şirketi Walt Disney Pictures olan filmin müziğin bestecisi Mark Esham'dır. Amerikan Senaryo Yazarları Birliği televizyon dalında en iyi özgün uzun format senaryosu ödülü almıştır bu film arkadaşlar. Köpekler karakter sahibi hayvanlardır demiş Jules Winfield. Köpek ve hayvan sevgisi aşılayacak olan bir diğer filmimiz ise Kutup Macerası arkadaşlar. Orijinal adı Eight Below. Yönetmeni Frank Marshall olan bu filmin IMDb puanı 7.3'tür. Paul Walker, Jason Biggs, Bruce Greenwood'un oyunculuklarını sergilediği filmin konusu Antarktika'da Dr. Davis McClaren ile yaptıkları bir seferin ardından kızak köpeği eğitmeni olan Jerry Shepard meslektaşlarıyla birlikte kutupları terk etmek zorunda kalırlar. Ciddi bir kar fırtınası yaklaşmaktadır. Köpeklerini daha sonra kurtarmak üzere bağlarlar. 6 ay boyunca Jerry kurtarma misyonu için bir sponsor arayıp dururken köpekler hayatta kalma mücadelesi verir. Maceracı ve güzel pilot Katie ise bu süreçte Jerry'nin yanındadır. Filmi eleştirecek olursak önce Kutup Macerası'nın iyi taraflarından başlayalım. Film doğal güzellikleri aktarma biçimiyle en azından bir kez o toprakları görmek gerektiğini düşündürüyor insana. İkinci başarısı da hayvan sevgisi aşılaması. Film bittiğinde ise köpek sahibi olmak istiyorsunuz. Bu açık ve net arkadaşlar. Köpeklerin yaralı arkadaşlarını besledikleri sahne gerçekten çok etkileyici. Bakışlarıyla dayanıştıkları ve iletişime geçtikleri sahneler de öyle. Sanırım Jules Winfield haklı. Köpekler karakter sahibi hayvanlardır. Köpeklerin aksiyon sahneleri sürüklediği Kutup
Nutuk macerasında ritmi iyi ayarlanmış hareketli sahnelerle dolu. Ama aksiyon sahnelerinin film içindeki yayılımı pek o kadar da dengeli değil. Bazı yerler müthiş tempoya sahipken bazı yerler çok durağan, böyle olunca da yer yer filmden soğumalar başlıyor. Paralel iki hikaye arasındaki uyum kurgudan kaynaklanan sebeplerle zedelenmişe benziyor deyip eleştirimizi de yapmış olalım. Son sıradaki filmimizin adı The Art of Racing in the Rain. Yapım yılı 2019 olan filmin puanı 7.6'dır. Simon Curtis tarafından yönetilen ve Mark Bombach tarafından yazılan yazar Garth Stein aynı adlı romanından uyarlanan Amerikan komedi drama filmidir. Yayınlandığında en çok satanlar listesine giren ve tam 23 ile çevrilen Garth Stein'in kitabı olan The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan bir film. Garth Stein'in aynı adlı romanından sinemaya aktarılan bu filmde profesyonel olarak araba yarış sporcusu olan Danny'nin minik bir yavruyken sahiplendiği Enzo ile olan ilişkisini ve değişen hayatını Enzo'nun gözünden izliyor olacağız. Her ne kadar çok tekrara düşen bir konu olsa da gücünü sevgiden alan filmler her zaman izleyiciden karşılık bulmaya adaydır arkadaşlar. Yüksek dozda sevgi içeren bu filmde özellikle ilk yarısıyla izleyicinin içini ısıtıp mutlu etmeyi başarıyor. Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Danny ve onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'dan oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir. Filmin sihri bozulmasın diye çok fazla detay vermek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu filmin içinizi ısıtacağından, belki bazılarınızda ağlatacak olduğundan o kadar eminim. Bunu söyleyebilirim. Güzel vakit geçirebileceğiniz, hayvan sevgisi aşılayan çiçek tadında tatlı bir film arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip, paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.